Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arduino Nano ve NRF2401 modüllerini kullanarak kablosuz bir kumanda sistemi yapacağız. Kumanda tarafında joystick modülünden alınan verileri göndereceğiz. Alıcı tarafında ise önce gönderilen verileri seri monitöre yazdıracağız. Ardından bu verilerle servo motor, DC motor ve LED'i kontrol edeceğiz. Bu projede NRF2401 ile veri gönderip almayı çok basit ve anlaşılır örneklerle göstereceğim. Projede kullanacağımız malzemeleri tanıyalım. Verici tarafında yani kumanda kısmında Arduino Nano, NRF2401 modülü ve bir joystick modülü kullanıyoruz. Joystick ile X ve Y eksenlerini ve buton bilgisini alıp kablosuz olarak alıcıya göndereceğiz. Alıcı tarafında ise yine bir Arduino Nano ve NRF2401 bulunacak. Bunun yanında kontrol edeceğimiz cihazlar da var. Servo motor, LED, DC motor ve DC motor sürücüsü. Kumanda koduyla başlayalım. Burada öncelikle kütüphaneleri ekliyoruz ve NRF24L01 modülümüz için bir radio nesnesi oluşturuyoruz. CE ve CSN pinleriyle Arduino'nun hangi pinlerini kullanacağımızı belirtiyoruz. Bu satırda haberleşme adresini belirliyoruz. Dikkat etmeniz gereken nokta, belirlediğiniz adreslerin hem alıcıda hem de vericide aynı olması gerektiğidir. Struct sayesinde joystick ve buton verilerini tek paket halinde alıcıya gönderebiliyoruz. Setup fonksiyonunda modülümüzü başlatıyoruz, yazma kanalını seçiyoruz ve verici modunu aktif ediyoruz. Ayrıca joystick üzerindeki butonu da giriş olarak ayarlıyoruz. Loop fonksiyonunda joystick ve buton verilerini okuyoruz ve radio write ile alıcıya gönderiyoruz. Böylece kumanda sürekli verileri iletmeye devam ediyor. Öncelikle basit bir alıcı koduyla vericiden gönderdiğimiz değerleri alıp seri monitöre yazdıralım. Burada kütüphaneleri ekliyoruz ve alıcı tarafındaki NRF2401'ü kontrol edecek radio nesnesini oluşturuyoruz. Bu satırda haberleşme adresini belirliyoruz. Struct sayesinde joystick ve buton verilerini tek paket halinde alıcıda da tutabiliyoruz. Setup fonksiyonunda modülü başlatıyoruz, adresi seçiyoruz ve alıcı modunu aktif ediyoruz. Artık veri almaya hazırız. Loop fonksiyonunda önce veri gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Eğer veri varsa radio read'e verileri alıyoruz. Ardından joystick ve buton değerlerini seri monitöre yazdırıyoruz. Böylece kumandanın gönderdiği tüm verileri görebiliyoruz. Şimdi kodları Arduino'lara yükleyelim ve ilk testimizi yapalım. Bakıyorum. Araçlar kısmında doğru kart ve portu seçtikten sonra alıcı ve verici kartlarımıza kodları yükleyelim. Aynı işlemi diğer Arduino için de yapalım. Şimdi alıcı devremizin bağlantılarını şemada gördüğünüz şekilde yapalım. Şimdi ise verici devremizin bağlantılarını şemada gördüğünüz şekilde yapalım. Evet, bağlantılarımızı tamamladık
ve her iki Arduino'muza da USB üzerinden 3 veriyoruz. Ardından verici üzerinden gönderdiğimiz verileri alıcı tarafında seri monitörden takip edebiliyoruz. Böylelikle iki Arduino arasında kablosuz haberleşmeyi başarıyla sağlamış olduk. Verileri sorunsuz bir şekilde alabildiğinize göre artık bu bilgileri istediğiniz uygulamalarda kullanabiliriz. Bu kodda önceki kodumuza ek olarak servo motor, DC motor ve LED kontrolü için gerekli tanımlamaları yapıyoruz. Burada kullandığımız pinleri belirliyoruz. Servo 3. pine, DC motor sürücü 5, 6 ve 7. pinlere, LED ise 8. pine bağlı. Setup fonksiyonunda servo motoru başlatıyoruz ve DC motorla LED pinlerini çıkış olarak ayarlıyoruz. Kodun devamında ise motoru sürmek için gerekli komutlar ve değer aralıklarını ayarlamak için kullanılan map fonksiyonları bulunuyor. Şu anda ekranınızda bağlantı şemasını görebiliyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere.